Bugün belki bu videoda parayla satın alamayacağınız bilgileri bu videoda izleyeceksiniz. Samimi söylüyorum, 5.000 dolara işlerini halledebilir. Çünkü zaten 1500 sadece avukat parasını diyecek. Bir insan buraya gelip yatırım yapabilir mi, yapmalı mı? Burada işçi maliyetleri çok düşük. Çok düşük. En fazla giderin ne oluyor abi burada? Potansiyel inanılmaz yüksek. Birkaç yıl önce buradaki arsalar Bedavaydı. Yardımseverler ama çok da dedikoducular. Allah Allah. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Ve yeni bir videodan hepinize selamlar. Furkan, sen kendinden bahset istersen bir tık. Biz öncelikle Melih'le tesadüfen tanıştık. Evet. Daha doğrusu Melih'le Kazım abinin aracılığıyla tanıştık. Markette kavga ediyorduk Türk usulü. Ben ödeyeceğim, sen ödeyeceğim, ben ödeyeceğim derken Kazım abi oradan bizi duymuş. Kavga etmeyin diye bağırıyordu bize. Evet, Kazım abiyle zaten Markette. biz bayağıdır hem bir video çekiyoruz hem de şu anda kameranın arkasında bizi destekliyor. Furkan şu anda arkamızda gördüğümüz otelin sahibi. 3 yıl önce buraya geliyor Aynen öyle. ve diyor ki ben burada işletme açacağım. Doğru. Zaten yıllardır geziyorum. Hı hı. En son işte seyahatimiz buraya oldu. 3 yıl önce. Buraya geldik. Geldikten sonra birkaç tane otel gezdik. İşte önce bir otele gittik. Gittiğimiz otel buranın 5 yıldızlı otellerinden birisi. Hikkaduva tarafında. Adını söylemeyeyim. 5 yıldızlı ama yani nasıl 5 yıldızlı? İnanılmaz pis yani. Buranın halkını kötülemeyeyim ama sen kendini az çok gördün. Yani temizlik konusunda sıfırlar neredeyse. Evet. Ondan sonra bir tane dahasına gittik. Aynı. Bir tane dahasına gittik. Aynı. Yani otellerin neredeyse hepsi aynı kirlilikte. Biz de ne dedik? Bir dahaki sefer geldik. İkinci sefer geldiğimizde bir Ar-Ge çalışması yaptık. Yani yer arayışına geçtik. Üçüncüsünde de aynı şekilde bir geldik. Geldiğimizde 6 ay falan kaldık. Ondan sonra yerimizi bulduk. Eseri bulduk. Öyle de Yerimizi bir bulduk. yerdesiniz ki ya zaten temizlikle öne çıkıyorsunuz ve ben bunu deneyimleyerek gönül rahatlığıyla size tavsiye edebilirim. Çok da güzel bir lokasyonum var. Ben konuşmalarımızın üzerine zaten bu etraftan görüntüleri vereceğim. Bir de güzel bir aileyle Kesinlikle. kalıyorsun. Kesinlikle. Ya, o çok önemli burada. Yabancı bir ülkedesin. Sadece burası için değil. Yabancı bir ülkedesin. Yanında bir yerlinin olması şart. Çünkü yabancı bir ülkeye gittiğin zaman en çok insanın başına ne gelir? Dolandırılma. Evet. İstesen de istemesen de. Yani bu bir gerçek. Taksiye binersin dolandırılırsın. Markete gidersin dolandırılırsın. Ha gerçi Sri Lanka'da şu var. O aldığın tüm malzemelerin üzerinde fiyatı yazıyor. Etiket fiyatı yazıyor şeyi. Genelde beni izleyen insanlar, siz değerli insanlar hem benim dünya turundaki yolculuğumu takip ediyorsunuz hem de ben kendi ülkemizin vatandaşlarını gördüğüm zaman onlara soru yöneltmek istiyorum ve izleyicilerim de bu konuya çok ilgililer, alakalılar. Kimi seyahat etmek için izliyor, kimisi benim gözlemim, deneyimimi merak ediyor. İç dünyamdan da bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Kimi ise ben diyor abi bir ülkeye gitmek, orada uzun soluklu yaşamak, gerekirse orada iş yapmak, emekliyse emekliliğimi geçirmek, deniz, kum, güneş böyle yerler arıyor. Ben bu videoda serüvenini merak ediyorum abi. Nasıl başladın, nasıl izin aldın, bunun için prosedür 3 aşağı 5 yukarı nasıldı, nerede tıkandın, zorluklar nerede? Vallahi- Hani bu konulara böyle biraz açabilirsen sevinirim. Ufacık bir yaram var zaten. Onu az çok size anlattım. Onu anlatmayayım burada ama Evet, ufak bir yaram var yani benim. Ben şuraya bir ekleme, bir parantez açayım. Herkes gönül kapılarını gerçekten rahat bir şekilde açmıyor. Özellikle bilgiyi verirken ve bilgiyi sunarken çok ketum davranıyor. Furkan da buraya geldiği dönemde burada yaşayan bir Türk'ün kapısını tıklamış ama maalesef hoş karşılanmamış. Böyle bir yaşadığı için diyor ki ben böyle olmak istemiyorum. Bugün belki bu videoda parayla satın alamayacağınız bilgileri bu videoda izleyeceksiniz. Kesinlikle. Ki Kazım abinin dediği gibi bilginin rızkı. O şey bana çok büyük bir ders öğretti. Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar ya. Evet. Bu da onun gibi beni otel sahibi yaptı. O hırsla ben didindim. Evet. Yoksa onlar bana yardımcı olsaydı belki Bu kadar daha deneyim, kötü. tecrübe Kesinlikle, olmaz değil mi? kesinlikle öyle. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Hazıra alışırdım, ilerleyemezdim. Çalışmalara başladık. Avukatımı buldum, muhasebecimi buldum, şirketimi açtım, yerimi buldum. Her şeyi bir anda düzenleyip nokta atışı yaparak devam İşe ettim. başladım. Şu anda bu durumdayız. Evet. Yani gerçekleştirdi, öğrenmek zorunda kaldı. Aynen O yüzden öyle. izleyiciler de bence şunu düşünmesin. Ben gideceğim bir hazır tabak. Ya Öyle tabii bir ki şey yok. bu tabak için de bedel ödemen gerekiyor. Çünkü Aynen insan öyle. deneyim, tecrübe. Yani Furkan bu işi yaparken zorlandı. Peki o saydığın 4 tane şeyi adım adım gidebilir miyiz abi? Buraya geldin.
buraya geliyorsun. Nasıl vize aldın? Hangi vizeden yararlandın? Elektronik vize var burada. Evet. Elektronik vizeyle online vize alabilirsin ya da kapıda istersen vize alabilirsin. Tabii bu turist vizesi ilk girişte. 30 gün. Aynen 30 günlük. Tabii ne yapmak istediğini önce planlaman gerekiyor. Ne için geleceksin buraya? Kafeterya mı açacaksın? Otel mi açacaksın? Ev mi alacaksın? Arsa mı alacaksın? Önce bir fikrini belirle, ondan sonra buraya gel. İstediğini önce bir planla. Ondan sonra buraya gel, yaşa. Sonra Ar-Ge çalışması yap. Ardından bütçeni belirle. Ardından kendine ne olursa olsun bir tane avukat tut. Avukat konusunda da size yardımcı olabilirim eğer gelirseniz. Çünkü çok dolandırıcı avukat da var. Hani dolandırılmadık ama çok vakit kaybederdik yani. O büyük bir bizim için kazanç oldu. Avukatımız çok iyi şu anda. Kolombo'da yaşıyor. Bütün O her konu- şeyi, süreci o Tabii her şeyi baştan sona sen sadece ona parayı veriyorsun ve ne yapmak istediğini söylüyorsun. O sana olup olmayacağını önceden söylüyor. Ondan sonra parayı veriyorsun. Her şey senin yerini hallediyor. Şirketini açıyorsun. Devlete vergini ödüyorsun. Banka hesaplarını açıyor. Vize konusunda sana yardımcı oluyor. Yani aklına ne gelirse. Peki ortalama ne kadar yapıyor bu avukatlar bu işleri? Aynen 1500 dolardan başlıyor. 5000 dolara kadar çıkar. Ama Yapacağın işe göre tabii ve yapacağın işe göre kapsamına değişir. bağlı. Vergi Vergilendirmesi sistemi- nasıl? Vergi sistemi de farklı. Ortalama hemen hemen Türkiye ile aynı. 20 miydi, 22 miydi tam hatırlamıyorum. Biraz %22 yüksek. vergi ver. Anladım. Biraz yüksek. Buraya göre yüksek. Ama tabii fakir bir ülke zaten. Sonraki aşama ne abi peki? Yerini buldu. Evet. Kirasını ödedi, kontratını yaptı. Tabii burada ev sahiplerine de çok güvenmemek gerekiyor. Dipnot, eğer ki yerli birini tanırsanız 3-0 önde başlarsınız. Bu çok önemli bir not. Yani bizim var burada. Yani yerli tanıdığımız, böyle samimi olduğumuz Çok var. önemli. Siz de biliyorsunuz zaten. Evet. O inanılmaz büyük bir etki yaratır sizde. Çünkü pozitif etki yaratır. Çünkü yerliler tarafından da dolandırılma ihtimaliniz çok yüksek. Çünkü yüz yüze bakıyorlar. Dün mesela bir şey vardı burada. Hemen Furkan yerli işte buradaki Anında. ailesine telefon diyor ki işte ya bunu şurada getirtir diyor. Adam hemen getirtiyor. aynen, Kendisi gördünüz olsa mesela. mesela çok ciddiye almazlar. Kesinlikle. Çünkü yani yavaş olur. Burada çünkü işler hep yavaş ilerliyor. Ya da fiyatı 2 katına çıkartırlar. Ben burada şunu söyleyeyim. Biz birkaç gündür buradayız ve bir analiz ediyoruz. Abi o kadar çok ihtiyaç var ki. Var, süper. Yani burada potansiyeli olan bir yerdeyiz. Tabii, Peki, kesinlikle. Şey de belirleyelim. İzleyicilerimiz şu an nerede olduğumuzu bilsinler. Sri abi. Lanka Matara bölgesinde Mirissa ile Matara, yani Sri Lanka'nın en çok turist çeken bölgeleri arasındayız şu anda biz. Kamburgamuva'dayız. Evet. Yani Mirissa'ya 2 kilometre falan. Ve 1,5 oteli kilometre falan. adı Otelimizin adı Friends Co-Living Villa. ben buraya yazıyorum. Evet. Evet. Bunların hep araştırmasını Tabii. yaptı ve artık harekete geçecek. Bununla alakalı hükümete bir para ödüyor mu? Bankaya belirli bir miktar para yatırman gerekiyor. Bu bir. Hesabı açtıktan Ne sonra. kadar para gerekiyor? 50 bin rupiydi galiba. Yani 150 dolar civarı, 100 dolar mı 150 dolar civarında bir şey yapıyor 50 bin rupi. Yani Sri Lanka'da banka hesabında 150 dolar olsa burada bir şirket açabiliyorsun. Önce o 150 dolarla banka hesabı açabiliyorsun. Hı hı. Bunun ekstra %2'lik kısmı da, yani açacağın şirketin %2'lik kısmını da devlete vergi olarak veriyorsun. Yani mesela diyelim ki bir şirket açtın, Türkiye'deki noter parası gibi düşünün. Bunu buradaki devlet alıyor. Anladım. Şirket açma parası olarak düşün. Ama 5000 rupi falan verdik galiba biz. Ya bu rakamlar çok düşük rakamlar. Tabii yani binli konuştuğumuza bakmayın. 100 rupi 14-15 lira civarına geliyor. 1000 rupi 150 lira civarına geliyor. 5000 ise ortalama 750-800 civarına gelir. Yani 800 devlete verin. Para şirket açma parası bu arada. Bedava yani. Tabii. Bir de zaten o avukata verdiğin 1500 dolar hepsi dahil bu arada. Aa. Yani tabii hepsi dahil. O devlete vergi açma parası, stamp parası, yani Damga, mühür parası, mühür parası. parası, bunlar hepsi dahil içerisinde 1500 dolar. Bir yerli bir lokali ortak etme gibi bir durumun var mı benim? Şöyle, eğer ki bir yer satın alırsan, satın alma girişiminde bulunursan ve eğer bir yer satın almak istersen tek başına gelip ben diyorsun ki ben burada hiçbir şey açmak istemiyorum. Sadece ben gidip yer satın almak istiyorum. Ne yapacaksın? Devlet diyor ki yerlinin yarısını yerliye, yarısını senin üzerine olmak kaydıyla buradan bir şey satın alabilirsin. Sahibi olabilirsin. Yani %49 senin olacak ya da %49 yerlinin olacak. %51 de o diğer kişinin olacak. Yani alacak kişinin. Ya o şekilde anca bir yer Yerli alabilirsin. şart, evet, yerli şart. Ha. Başka yolu var, o da Anladım. yasal. Tamamen senin kendi üzerine geçirebilirsin. Diğer Onu yolu da burada- avukat eşliğinde Tabii, ve avukat çok eşliğinde. detaylı prosedürde de Kesinlikle girmek çok uzun bir- istemiyorum. evet. Satın almayı bırakalım abi. Kiralamaya konuşalım. Kiralama yapılabilir. Normal kiralanabilir. Kontratla. Tabii. Kiralama yapılabilir ama kiralama için de
Aynı bu Türkiye'deki devlet sistemi gibi, hani bizde kiralama kısmında atıyorum kira emlakçı bedeline veriliyor ya. Hı hı. Burada da bir kira neredeyse bir kiraya yakın devlete veriliyor. Devlete veriliyor. Yani kiraladığın yerin bir kirası kadar devlete veriliyor. Devlete vermek zorundasın vergi olarak. Anladım. İnsanların merak ettiği şeylerden bir tanesi, bu zemin güvenli mi abi? Bir insan buraya gelip yatırım yapabilir mi? Yapmalı mı? Buranın geleceğini ne görüyorsun? Burada yasa hakikaten çalışıyor. Hı hı. Yasa gerçek anlamda hakkını ararsan, bir de dediğim gibi dönüp dolaşıp oraya geliyor. Avukatın iyi olursa yasa senin için çalışıyor. Hı hı. Sen de Yani- şu anda turist vizesi mi vardı? Bende şu an turist vizesi var. Sen uzatıyorsun. Tabii ben uzatıyorum. Online uzatıyorsun. Tabii bir yere online. gitmene gerek yok. Aynen, O yüzden online kolaylık. Çok daha kolay. Önceden Kolombiya'ya Ne kadar kadar gidiyordum. uzatabilirsin böyle? 6 aya kadar, yanılmıyorsam 6 aya kadar uzatılabiliyordu. Zaten sezon bitiyor o zaman. Evet. Sezon ne kadar bu arada? Sezon 6 ay falan. Yani Hı hı. tekstil yaparsan, eğer yurt dışına satarsan tekstili, sezon senin için her zaman var. Evet. 7-24. Ama otelcilik işi yaparsan ortalama 4 ila 5 ay. Ama o yapacağın işe göre de değişir. Şöyle, sahil kenarındaysan sörfçüler genellikle buraya kışın geliyor. Neden? Dalgalarından faydalanmak için mesela. Kışın da Tropikal bir adadasın. sirkülasyon Tabii oluyor. kışın da sirkülasyon oluyor ama tabii yazın kadar değil. Bu bir gerçek. Anladım. Yağmurlardan dolayı falan. Bir de mesela burada bir işçi maliyeti konuşursak, burada işçi maliyetleri çok düşük. Çok düşük. Kötü bir şey. Rakam vermen gerekirse 150 normal. ila 200 dolar civarında 150 aylık 200 maaşları. dolar. Şaka gibi ama öyle. Evet. En fazla giderin ne oluyor abi burada? En sıkıntılı şey gider dediğin gibi elektrik. Elektrik çok pahalı burada. pahalı. Yani pahalı. Çok akıllı insan burada güneşten faydalanıyor. Güneş enerjisi çok fazla. Kira fiyatlarından biraz bahsedebilir miyiz? Dükkanın büyüklüğüne göre değişir ama hemen hemen bu arada burada sistem var. Lak deniliyor. Lak. Yani bir lak 100 bin rupi. Hı hı. 2 lak 200 bin rupi. Artık o kadar çok paraları ki büyük ki yani Hı. lak diye konuşuyorlar. 1 lak, 2 lak, 3 lak diye. Daha 6 sıfır atmamışlar yani. Atmamışlar. Evet abi. Orta düzeyde bir bölgede 80 ila 150 bin civarında değişir. Yani turistik bir bölge değil bu arada. Evet. Turistik bir bölgede ise 500 ila yine aynı şekilde küçük bir dükkan, 25-30 metrekare bir dükkan. Turistik bir bölgede ise yerde 500 ila 1 milyon arasında değişebilir. 1500 dolar mı? Aynen. 1500-2000 dolar. Ama bu çok turistik bir yer mi oluyor? Tabii turistik bir yer. Çok turistik. Yani Oradan da paranı ona göre kazanırsın. O sahil kesimine gittiğin zaman gece gündüz barlar full dolu. Öyle dolu ki bak, burada bir tane restoran var mesela. Size dedim ya, sizin gittiğiniz restoran. O gittiğiniz restoranda hamburger ortalama 2000 rupi. Bira ben içmiyorum ama hani biliyorum arkadaşlarımdan falan. 1000 rupi. Evet. Ama Mirissa'daki tam turistik bölgede dahi bira ortalama 750-800 rupi civarı. o gittiğimiz yer bayağı pahalı o zaman. Anladım. Peki nasıl düşünüyorsun abi? Sri Lanka senin gelecekteki planlarına karşılık verir mi? Nasıl görüyorsun bu ülkenin geleceğini? Turizmi nasıl değerlendiriyorsun? Ben şu an benim bir seçeneğim olsaydı, ufak bir miktarla şu an benim bir seçeneğim olsaydı direkt buranın pasaportunu alırdım yani. Öyle bir şeyim olsaydı alırdım. Çünkü burada potansiyel çok yüksek. Senin dediğin gibi tam bir bakir alan yani. Burada Evet. potansiyel inanılmaz yüksek. Yani buraya gelip istediğin işi yapabilecek seviyedesin. Abi birkaç yıl önce buradaki arsalar Bedavaydı. Bak Polhane tarafında bir tane vardı. 96 perch mü? Burada bu arada perch sistemi kullanılıyor. Bir perch 100 metrekareye tekabül perch ediyor. 100 metre. 96 perch de ortalama 9,5-10 dönüme falan tekabül eder. Polhane tarafında bir tane 4-5 yıl önce bir Avustralyalı adamın biri 96 perch satın aldı. Yarısı sahil kenarında, yarısı arada yol var sadece. Yarısı da yolun diğer tarafında. Adam orayı satın aldı mesela. Kaç paraya satın aldı? 15-20 bin gibi komik bir rakama aldı. Şimdi orada yani aynı perch'i 250-300 bin dolardan aşağı alamazsın. Belki daha fazladır. o kadar. Yani kısa bir süre içerisinde Tabii. Kâra bakar mısın? Yani biri 15, biri 200. kültür olarak nasıl değerlendiriyorsun? Türkler burada tutunabilir mi abi? Adapte olabilir mi? Vallahi zor. Asya Zor. yemekleri. Asya'ya olarak. gidenler bilir. Birincisi Asya yemekleri. Kültür olarak ikincisi bizden çok daha farklılar. Hindistan'a gitmiş biri olarak Evet. sana geçen gün ne dedim? Bakıyorlar sana sürekli. Sen dedin ki Hindistan'a yanına geliyorlar falan. Tabii özel Yani alan burada- diye bir şey yok. Tabii burada burada da hemen hemen sıfır. Onun dışında kültür burada çok farklı. Mesela kız isteme. Bizde mesela kız altını ister. Burada da erkek giderken ya da kızı seçerken kızın evi olup olmamasına bakıyorlar. Kızın evi varsa erkeğe veriyorlar. Yani onun gibi bir şey burada da. Şimdi gelelim abi senin işletmene. Şimdi buraya geldiğinde böyle miydi? 6 odamız var. Buraya geldiğimizde bu böyle değildi. Zaten binamız yepyeni. Benim aradığım kriterler arasında ne vardı? Birincisi buranın suyunun içilmediğini bildiğim için öncelikle kuyu suyu ben çok istiyordum. Ondan sonra çünkü kuyu suyu yine dışarıdaki sistemine göre daha temiz
Duş almak için falan temizliğini genellikle o kuyu suyundan yapıyoruz. 3. sezona gidiyorsunuz. 3. sezona giriyoruz şu anda. Özel odalarınız yani paylaşımlı odanız yok. Evet tabii. Her odanın içerisinde kendine ait banyosu, tuvaleti var. O yatakları falan hepsini biz tamamen sıfırdan kendimiz aldık. Bir öncekiler biraz daha eskiydi. Sahile çok yakın. Genelde insanlar böyle rakam duymak istiyor. Şimdi açacağın içe göre değişir. Bir geldim ben Türkiye'den, dedim ki abi ben bir yeme üzerine çok turistik olmayan bir yerde ne kadarlı bir yatırımla ilk adımı atabilirim? Samimi söylüyorum, 5.000 dolara işlerini halledebilir. Çünkü zaten 1500 sadece avukat parası gidecek. He he. O Geri zaten kalanında tabii. Ufacık bir dükkan açsa geri kalan malzemeleriyle beraber işçisi dahil, bak bu da önemli. Ortalama 5-6 bin dolara. buraya gelen adam ufak 5000 dolarla cebine koysa burada küçük bir işletmeyle Tabii. ilk adımı atabilir. Ama işte kendim için söylemiyorum. Bir tanıdığınız olsun. Evet evet. Bir tanıdığınız olmadığı takdirde 5000 buraya gelene kadar biter. İnsan dinlerken hadi ya 5000 dolar bende var hemen gideyim açayım gibi Öyle düşünüyor. değil bu. Ama öyle değil yani. Öyle Dilini değil. bilmiyorsun, kültürünü, Tabii kanunu canım. bilmiyorsun, parasını bilmiyorsun. Bunların hepsini de bilmek gerekiyor. Tabii canım, bende para vardı. Para olmasına rağmen ben 3. defa da geldim açtım. Neden hemen ilk defa da Yani. balıklama dalmadın değil mi? Yani bunun Çünkü- sebebi var. Peki bu soruya cevap vermeye de bilirsin. Senin attığın taş, ürküttüğün kurbağaya değdi mi? Şimdi ben tatmin oldum mu? Oldum. Bir hikaye anlatmıştım. Bir adam var, çok güzel bir zincir oluşturmuş. Tabii. X milletinden, milletinde Türk değil de farklı bir Aynen. milletten. Ama illegale buluşuyor ve deport oluyor abi. Tabii. Bütün yatırım çöp. Bütün yatırım dediğimiz öyle 3000 5000 bir şey değil ya da 30 bin 40 bin bir şey değil. O adamın en az 200-250 bin liralık bir dolarlık bir yatırımı vardı burada. Çünkü 6-7 tane işletmesi vardı sadece deniz kenarında. Şu anda bir deniz kenarında bir işletme açmak istesen en az 50 bin dolar para vermek zorundasın. Yani harcamak zorundasın. Kirası var, gideri var, eşyaları bilmem nesi, şu bunu falan derken Zafiyetinden bayağı- gitti. Kesinlikle yani evet, tam olarak bu. Zafiyetinden Hiç yere gitti. gitmiyor. Yani hani o yüzden hep böyle olumlu tarafını değil de olayın bir de görünmeyen zorlukları, Tabii canım, onlar da batış var. hikayeleri bence aslında en büyük hikaye. Yani mesela zorlukları dedin. Yılanı, çıyanı, bilmem Ha. neyi sevmiyorsan buraya gelmeyeceksin. Yağmur olsa da olmasa da şemsiyeyle dolaşıyorum mesela. Evet. Neden? Birincisi yağmurdayken yağmurdan dolayı, ikincisi sıcaktayken sıcaktan dolayı. Yani bir yere bunlar önemli gelirken şeyler. tamamen cennete düşmüyorsunuz. Abi canım, yok Mesela öyle bir burası, şey. ben yaban hayatı çok seviyorum. O benim için, yılan görsem diye etrafa bakıyorum. Benim için o çok bir şey. Yani Ben hani- sevmiyorum mesela yılan. Evet. Ben bahçede yılan istemem. Bir de abi konuyu açmışken atlıyormuş gibi algılamayın. Aklıma geldikçe soruyorum çünkü sohbetimizin akışında ilerliyoruz. Ticaretten konuştuk, biraz turizmden konuşalım mı? Konuşalım. İnsanlar Sri Lanka'ya neden gelmeli? Abi Sri Lanka bir kere şeyi seviyorsan, kum, güneş, deniz, o olaylara girmeyeyim ama klasikleşiyor çünkü artık çok onlar. Hakikaten sıcak havayı seviyorsan gel abi. Yağmuru seviyorsan gel buraya mesela. Ya da ne bileyim, çeşitlilik görmek istiyorsan gel. Peyzajcısı gelir buraya, yürür. Her yer onun için cennet gibi. Hayvanı seven buraya gelir. Tarihi seven buraya gelir. Çünkü buranın tarihi bambaşka. Taşları seven buraya gelir. Doğal taşları. Kumaşı seven buraya gelir. Kumaş dedik, bak onu söyledim. Kumaşı seven buraya gelir. Çünkü buranın kumaş kalitesi diğer ülkelere göre, ya bizim ülkemize göre, bizim pahalı deyip alamadığımız kumaşları burada ucuza alabilirsin. Denizden dolayı gelebilir. Sörften dolayı gelebilir. Sörfü seven adam buraya gelir mesela. Her tarafta sörf yapabilir. Yüzmek isteyen insan buraya gelebilir. Ondan sonra deniz canlılarını, dalış yapmak isteyen insanlar buraya gelebilir ki ben çok severim. İlk gelme sebebim turizmdi. Burayı görmek istiyordum. Zaten yıllardır dünyayı geziyorum. Ben 20-25 tane ülke gezdim, sizin kadar olmasın ama. Estağfurullah. 20-25 tane ülke gezdim. En son da demiri buraya attık. Zaten böyle bir niyetim vardı. Buraya gelince tam netleşti böyle. Dedin ki burası benim yerim. Burası benim Ait yerim hissediyor dedim. musun buraya? Bağın var mı? Yani artık öyle gibi hissediyorum. Buraya gelmediğim zaman, burayı özlediğin zaman buraya ait hissediyorsun artık diyorsun yani. Uzun soluklu kalır mısın burada? Tabii canım, kesinlikle kalırım. Şey nasıl peki? Gittiğim yerlerde genelde soruyorum. Hani iki milletin evlilik olayları nasıl? Evlenen var mı bildiğin? Yani bir Sri Lankalı ile bir Türk'ün evlendiğini gördün mü? Türk'ün değil de Sri Lankalı'yla bir tane Avustralyalı birinin evlendiğini gördüm. Fransız evlendiğini gördüm. Bizim Ee, ülkemizde uyum olur mu? Bence uyum olur gösterir mu? diye, Hmm. %100 olur diye düşünüyorum. Ama bizim geleneklerimizde zor tabii yani. Buranın şöyle bir zorluk yaşanabilir. Burası Budist bir ülke. Giderken tanrısını da götürüp gider yani. O olur diye düşünüyorum. Ben bunu deneyimledim. Buranın insanlarla alakalı bir fikrim var. Sen nasıl yorumluyorsun abi burada yaşayan bir Türk olarak? Buranın insanı genel anlamıyla sıcakkanlı. Taksicileri hariç.
Tuk şoförleri. Tuk şoförleri dünyanın her yerinde bu böyle, bilirsin mutlaka. Yani İşini işini yapmayan. yapmayan değilim, aynen. Yardımseverler ama çok da dedikoducular. Allah Allah. Felaket dedikoducular yani. Evet, Küçük yer olduğu için mi? Küçük yerin dedikodusu büyük olur derler. olabilir. Şey Güzel soracaktım yani. abi. Kirayı soracaktım ben sana bak onu. Kiralar, böyle bir yerin kirası hemen hemen ortalama $1000'dan başlar. 6 odaya sahipsin. Tabii iş yapmak istiyorsan. Hı hı. Giderlerini- Ev nasıl? Ev kiraları çok ucuz. Mesela Veligama'da bir evimiz var. 2 odası var. Salon, mutfak, tuvalet, banyo. Bir de ufak bir bahçesi var. Atıyorum 200 metrekarede bir bahçesi var. Hı hı. Ara yerde kalıyor. Ortalama $150 civarında aylık. Aylık 150 dolar. Aylık $150-200 civarında. Yaşarsın yani. 2 kişi 3 kişi rahat yaşarsın orada. Güzelce yaşarsın. Airbnb'den mi kiralayacaksın? Airbnb'den kiralayabilirsin, Google Map'ten kiralayabilirsin, Ha, oradan onların da. numaralarını bulabilirsin. Benim çok iletişimim var, ev yapmak isteyenler için Furkan'ı bulabiliriz bulsun yani. ama lütfen şurada bir parantez açayım. Daha önce böyle bir videolar çekiyorum. Anlıyorum insanlar yeni yerler, yeni coğrafyalar hem yaşamak, tatil için hem de iş yapmak için bir yerlere şey yapıyorlar. Ama bazen video çektiğim arkadaşları da rahatsız ediyorlar. Lütfen ciddi olmayanlar merhaba soru sorabilir miyim diye yazmayın. Veyahut da Google'dan öğrenebileceğiniz soruları lütfen yazmayın. Çünkü Kesinlikle. burada bu insanların bir zamanı var ve bu zaman çok değerli ve bu insanlar burada harıl harıl çalışıyor. O yüzden zamana ve emeğe saygı duyarsanız sevinirim. Veyahut da bir de şöyle bir şey yapayım. Eğer gelecek olan veyahut da ciddi olan insan önce buraya gelsin. Ondan sonra şey yapsın. Tabii bir Uzaktan baksın. oturduğu yerden dur bakayım abi ben şunu şu kadar yaptım bu ne kadara mal olur filan. Yani bu hesaplar hiçbir zaman şeye Tutmuyor. uymaz. Ve hani Furkan'ı da en azından rahatsız etmemiş olursunuz. Onu da sizden rica ediyorum. Çok güzel keyifli sohbetti. Ola ben de çok Umarım seyircilerimiz de bu keyifli sohbetten faydalanmıştır. inşallah. Akıllarında bir şeyler belirmiştir. Yolculuğum devam ediyor. Abone olursanız bir dahaki videoda görüşürüz. Zaten sizinle beraber de etrafı keşfediyoruz. Burada yaşayan insanlarla beraber güzel spesifik yerler görüyoruz. O yüzden beğeni, yorum, hype ve aboneliğinizi alırım. Yapın. Ben normalde inanmıyordum. Ekranda gördüğünle samimiyeti, bir de burada gördüğün realde gördüğünün samimiyeti bambaşka arkadaşım. Mutlaka takip edin. Eyvallah. Yani inşallah tanışırsınız. Yüz yüze görmek bambaşka bir şey. Yani Teşekkür yüz yüze ederim. tanışıp yapmak bambaşka bir şey. İzleyicilerimizle de zaten güzel bir gönül bağımız oldu. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar.